Tavuklar. Güneş, Anadolu'nun o ücra köşesinde, tepelerin ardından ağır ağır yükseliyordu. Sabahın erken saatleriydi henüz. Köyün dar sokaklarında, kerpiç duvarların arasında, ilk ışıklar yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Havada hafif bir serinlik vardı, gecenin nemi henüz çekilmemişti topraktan. Köy, her zamanki gibi, sessiz ve durgundu. Evlerin bacalarından ilk dumanlar tütmeye başlamıştı. Kadınlar tandırları yakmak için avlulara çıkmış, erkekler ise ahırlarda hayvanlarını beslemeye koyulmuştu. Her şey alışılmış düzeninde, her şey yerli yerindeydi. Bu köyde hayat, yüzyıllardır aynı şekilde akıp gidiyordu. İnsanlar doğuyor, büyüyor, evleniyor, çocuk sahibi oluyor ve ölüyorlardı. Toprak işleniyor, ekin ekiliyor, hasat yapılıyor, sonra yeniden ekin ekiliyordu. Mevsimler gelip geçiyor, yıllar birbirini kovalıyordu. Kimse bu düzenden şikayetçi değildi, kimse değişiklik aramıyordu. Herkes kaderine razı, alın yazısına boyun eğmiş, Tanrı'nın verdiği rızka şükreder bir haldeydi. Köyün en varlıklı adamlarından biri olan Mehmet Ağa'nın evi, köyün ortasında, meydana yakın bir yerdeydi. Geniş bir avlusu, sağlam taş temelli bir evi, kalabalık bir hayvan sürüsü vardı. İnsanlar ona saygıyla bakarlardı. Onun sözü dinlenir, nasihatları tutulurdu. Mehmet Ağa o sabah, her zamanki gibi erkenden kalkmıştı. Abdestini alıp sabah namazını kıldıktan sonra avluya çıkmış, hayvanlarına bakmaya gitmişti. Ahırda inekleri, ağılda koyunları vardı. Ama onun en büyük gururu, en çok önem verdiği şey, kümeste beslediği tavuklardı. Mehmet Ağa'nın tavukları, köyün en güzel, en sağlıklı tavuklarıydı. Horoz öyle görkemli, tavuklar öyle tombul ve üretken, civcivler öyle canlı ve sevimliydiler ki, herkes bunları hayranlıkla seyrederdi. Ağa, tavuklarına özenle bakar, onlara en iyi yemleri verir, kümeslerini tertemiz tutar, hastalıklardan korumak için her türlü tedbiri alırdı. Kümes, avlunun arka tarafında, güneş gören bir yerdeydi. Mehmet Ağa bunu özellikle öyle yaptırmıştı. Tahtadan yapılmış, sağlam ve geniş bir yapıydı. İçinde tünekler, yumurtalama yerleri, civcivler için ayrı bölmeler vardı. Zemini kuru saman ve talaşla kaplıydı, düzenli olarak temizlenir, yenileriyle değiştirilirdi. Tavuklar o sabah kümesin kapısı açılır açılmaz dışarı fırladılar. Kanat çırparak, gıdaklayarak avluya yayıldılar. Horoz, göğsünü kabartarak, gururlu adımlarla önde yürüyordu. Arkasından tavuklar, onun peşinden gidiyor, civcivler ise analarının yanından ayrılmıyorlardı. Mehmet Ağa onları seyrederken içi sevinçle doluyordu. Bu tavuklar onun için sadece hayvan değildi. Bunlar onun eseri, onun emeğinin meyvesi, onun başarısının göstergesiydi. Köyde herkes onun tavuklarından bahsederdi. Komşu köylerden bile insanlar gelir, onun tavuklarını görür, yumurtalarından, civcivlerinden almak isterlerdi. "Maşallah," diye mırıldandı Mehmet Ağa kendi kendine. "Allah artırsın, bereketini eksiltmesin." Tavuklar avluda özgürce dolaşıyor, topraktan böcekler, tohumlar arıyorlardı. Horoz ara sıra ötüyor, varlığını gösteriyor, tavuklara ve civcivelere göz kulak oluyordu. Onun görkemli duruşu, rengarenk tüyleri, kırmızı ibiği, dik kuyruk tüyleri hakikaten etkileyiciydi. Mehmet Ağa'nın karısı Ayşe Hanım da kümese yaklaştı. Elinde bir leğen vardı, içinde tavuklar için yem, su, mısır taneleri taşıyordu. "Haydi bakalım güzellerim," dedi Ayşe Hanım, yemleri avluya serpmeye başlayarak. "Allah'ın nimetlerinden yiyin, büyüyün, çoğalın." Tavuklar hemen yemlerin üzerine üşüştüler. Gagalarıyla taneleri alıp yutarken mutlu sesler çıkarıyorlardı. Ayşe Hanım onları seyretmeyi çok severdi. Bu hayvanlarda bir huzur, bir sükunet vardı. Onlarla vakit geçirmek, ona iç rahatlığı veriyordu. Öğlene doğru hava iyice ısınmıştı. Tavuklar gölgelik yerlere çekilmiş, kimisi toprak banyosu yapıyor, kimisi gözlerini kırpıştırarak uyukluyordu. Horoz bir taşın üzerine çıkmış, etrafı gözetliyordu. Civcivler analarının yanında, gölgede toplanmışlardı. İşte tam o sırada köye bir yabancı geldi. Şehirden gelen, iyi giyimli, okumuş bir adamdı. Elinde bir bavul, sırtında ceket, başında şapka vardı. Köylüler onu merakla seyrediyorlardı. Şehirli insanlar köye pek az gelirdi, geldiklerinde de hep bir olay, bir heyecan doğururdu. Yabancı adam,
Köy meydanında birkaç kişiye soru sorup dolaştıktan sonra, Mehmet Ağa'nın evine yöneldi. Kapıyı çaldı. Mehmet Ağa kapıyı açınca, adam nezaketle selam verdi. "Selamün aleyküm efendim, ben şehirden geliyorum, sizinle görüşmek istiyorum." Mehmet Ağa şaşırmıştı ama misafirperverlik gösterdi. "Aleyküm selam, buyurun efendim, hoş geldiniz." Adam içeri girdi. Ayakkabılarını çıkarıp, evin temiz odasına geçtiler. Ayşe Hanım hemen çay hazırlamaya koyuldu. Mehmet Ağa merakla bekliyordu, bu adam ne istiyordu acaba? Adam bavulunu açtı, içinden birkaç kitap, broşür çıkardı. Sonra konuşmaya başladı. "Mehmet Ağa, ben Ziraat Bakanlığından geliyorum. Köylerde hayvancılığı geliştirmek, üretimi artırmak için çalışıyoruz. Sizin tavuklarınızın çok kaliteli olduğunu duydum. Sizi kutlarım." Mehmet Ağa gururla gülümsedi. "Sağ olun efendim. Evet, tavuklarımıza özen gösteririz. Allah bereketini versin." Adam devam etti. "Ama bakın Mehmet Ağa, şimdi dünyada yeni yöntemler var, modern tavukçuluk. Bilimsel usullerle tavuk yetiştirme. Sizin tavuklarınız güzel ama daha da iyisini yapabilirsiniz. Yumurta verimini artırabilir, civciv ölümlerini azaltabilir, hastalıkları önleyebilirsiniz." Mehmet Ağa şüpheli baktı. "Bizim bildiğimiz usul yetmiyor mu?" Adam sabırla anlattı. "Yetişir ama daha iyisi var. Bakın, size bu kitapçıkları bırakayım. Burada her şey anlatılıyor. Tavukların nasıl beslenmesi gerektiği, hangi aşıların yapılması lazım olduğu, kümeslerin nasıl düzenlenmesi gerektiği. Hepsi burada." Mehmet Ağa kitapçıklara baktı. İçlerinde resimler, çizelgeler, yazılar vardı. Ama o pek okuma yazma bilmiyordu. Üstelik bu modern işlere de pek inanmıyordu. "Teşekkür ederim efendim ama bizim yöntemlerimiz atalarımızdan gelme. Yüzyıllardır böyle yapıyoruz. Değiştirmeye gerek var mı?" Adam ısrar etti. Mehmet Ağa, "Dünya değişiyor. İlerlemek lazım. Komşu köylerde denemeler yapıyoruz. Çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Siz de deneyin, zarar gelmez." Adam gittikten sonra Mehmet Ağa düşüncelere daldı. Bir yandan adamın sözleri mantıklı geliyordu. Belki hakikaten daha iyi yöntemler vardı. Ama diğer yandan, yüzyıllardır süren gelenekleri değiştirmek doğru mu acaba? Akşam üzeri köyün ileri gelenleri Mehmet Ağa'nın evinde toplandılar. Her akşam olduğu gibi, kahvelerini içip, sohbet ederlerdi. Mehmet Ağa onlara şehirli adamın ziyaretini anlattı. Muhtar İbrahim Efendi söze girdi. "Ben bu işlere inanmam. Şehirliler gelir, çeşit çeşit laflar eder, sonunda ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bizim bildiğimiz en iyisi." Yaşlı İmam Efendi şöyle dedi. "Doğru söylüyorsun İbrahim Efendi. Ama ilim öğrenmek, yeni şeyler denemek de kötü değil. Belki faydalı tarafları vardır." Genç öğretmen Hasan Bey araya girdi. "Bence Mehmet Ağa bir denesin. Zarar gelmez. Hem belki hakikaten faydasını görürüz." Köyün ihtiyarlarından Ali Dede başını salladı. "Vallahi çocuklar, ben bu yaşıma kadar gelmiş, nice şeyler görmüşüm. Derim ki, yeni ne varsa şeytandandır. Eskiler bilir, eskiler yapar, o doğrudur." Tartışma uzun süre devam etti. Kimisi yeniliği savunuyor, kimisi geleneğe bağlı kalınmasını istiyordu. Sonunda Mehmet Ağa karar verdi. "Peki öyleyse şöyle yapalım, tavuklarımın yarısını eski usulde beslemeye devam ederim. Diğer yarısına bu yeni yöntemleri uygularım. Bakalım hangisi daha iyi olacak." Bu öneri herkesi memnun etti. Hem gelenek korunacak, hem de yenilik denenecekti. Ertesi gün Mehmet Ağa kümesini ikiye ayırdı. Bir bölümde eski usulde beslenecek tavuklar, diğer bölümde yeni usulde beslenecek tavuklar kalacaktı. Kitapçıklara bakarak, anladığı kadarıyla yeni usulleri uygulamaya başladı. Kitapçıkta yazıyordu, tavuklara dengeli yem verilmeli. Yalnız buğday ve mısır yetmez. Protein, vitamin, mineral gerekir. Hazır yemler kullanılmalı. Mehmet Ağa şehre gidip hazır yem aldı. Pahalıydı ama denemeye değerdi. Yeni usuldeki tavuklara bu yemleri vermeye başladı. Kitapçıkta yine yazıyordu, kümesler düzenli aralıklarla dezenfekte edilmeli. Tavuklar aşılanmalı. Su kapları her gün temizlenmeli. Mehmet Ağa bunları da yapmaya çalıştı. Kümesin bir bölümünü kireçle badanaladı. Veterinerden aşı istedi, tavukları aşılattı. Su kaplarını her sabah yıkamaya başladı. İlk günlerde tavuklar bu değişikliğe alışamadılar. Hazır yemi tuhaf buldular, aşılardan rahatsız oldular. Ama zamanla alıştılar.
Köylüler bu yenilikleri merakla takip ediyorlardı. Kimisi Mehmet Ağa'yı tebrik ediyor, kimisi alay ediyordu. Bak sen, tavuklara bile şehir yemeği veriyormuş. Horozları takım elbise giydirmeye de başlayacak yakında. Mehmet Ağa bu sözlere aldırmıyordu. İçinde bir merak, bir heyecan vardı. Acaba bu deneme nasıl sonuçlanacaktı? Haftalar geçti. Mehmet Ağa her gün iki grubu da dikkatle gözlüyordu. Eski usuldeki tavuklar her zamanki gibi davranıyorlardı. Avluda dolaşıyor, böcek arıyor, öğlen gölgede uyukluyorlardı. Yumurtaları düzenliydi, civcivleri sağlıklıydı. Yeni usuldeki tavuklara gelince, onlarda bir değişiklik oldu mu? İlk başta pek fark yoktu. Ama zamanla Mehmet Ağa bazı şeyler fark etmeye başladı. Yeni usuldeki tavuklar biraz daha tombul görünüyordu. Tüyleri daha parlaktı. Hareket etmekte biraz tembeldiler, eski usuldekiler kadar avluda koşturmuyorlardı. Kümeste daha çok vakit geçiriyorlardı. Yumurta sayısını da tutmaya başladı Mehmet Ağa. İlginçti, yeni usuldeki tavuklar biraz daha çok yumurta veriyordu. Günde ortalama 2-3 yumurta farkı vardı ama fark vardı işte. Mehmet Ağa bundan ümitlendi. Demek ki şehirli adamın sözü doğruymuş. Yeni usul işe yarıyormuş. Ama bir süre sonra başka bir şey fark etti. Yeni usuldeki tavuklardan birkaçı hastalanmaya başladı. Önce bir tavuk uyuşuk davranmaya, yemek yememeye başladı. Sonra bir başkası. Mehmet Ağa telaşlandı. Hemen veterineri çağırdı. Veteriner tavuklara baktı, bazı ilaçlar verdi. Tavuklar iyileşti. Ama Mehmet Ağa'nın aklına bir kuşku düştü, eski usuldeki tavuklarda böyle hastalık olmuyordu. Neden yeni usuldekiler hastalanıyordu acaba? Köyün yaşlılarından biri ona şöyle dedi. Mehmet Ağa, tabiat bilir işini. Sen tavukları doğalarına aykırı besleyince, sorun çıkar. Bak eski usuldekiler sağlam, dinç. Çünkü onlar doğal yaşıyorlar. Bu söz Mehmet Ağa'yı düşündürdü. Belki de haklıydı. Aylar geçti. Mehmet Ağa'nın deneyi devam ediyordu. Yeni usuldeki tavuklar daha çok yumurta veriyordu, bu doğruydu. Ama daha sık hastalanıyorlardı, daha az hareketliydiler, daha çok bakım istiyorlardı. Üstelik hazır yem pahalıydı, masraflar artmıştı. Eski usuldeki tavuklar ise eskisi gibiydi. Yumurtaları biraz az olabilirdi ama sağlıklı, neşeli, doğal yaşıyorlardı. Hiç hastalanmıyorlardı. Masrafları da azdı, mısır, buğday, avluda buldukları böcekler yetiyordu. Mehmet Ağa düşünmeye başladı, hangisi daha iyiydi? Daha çok yumurta ama daha çok hastalık mı? Yoksa az yumurta ama sağlıklı tavuk mu? Bir akşam karısı Ayşe Hanım'a sordu. Ne dersin Ayşe, hangisi daha iyi? Ayşe Hanım şöyle cevap verdi. Bana sorarsan, eski usul daha iyi. Tavuklar mutlu, sağlıklı. Para da daha az harcıyoruz. Yumurta biraz az olsun, ne olacak? Yeter bize. Mehmet Ağa başını salladı. Doğru söylüyorsun. Ama şehirli adam daha çok yumurta demişti. Köy kalkınacak demişti. Ayşe Hanım güldü. Köy kalkınması yumurtayla mı olur kocacığım? Köy birlik beraberlikle, dürüstlükle, gayretle kalkınır. Bu söz Mehmet Ağa'nın hoşuna gitti. Karısı hakikaten akıllı bir kadındı. Bir gün Mehmet Ağa sabah kümese gittiğinde korkunç bir manzara gördü. Yeni usuldeki tavuklardan üçü ölmüştü. Kümesin bir köşesinde hareketsiz yatıyorlardı. Diğer tavuklar da durgun, bitkinlerdi. Mehmet Ağa büyük bir telaşa kapıldı. Hemen veterineri çağırdı. Veteriner gelip ölü tavuklara baktı, yaşayanları muayene etti. Sonra başını salladı. Mehmet Ağa, bunlarda bir hastalık var. Belki yemden, belki kümeden, belki başka bir şeyden. Bulaşıcı olabilir. Dikkatli olman lazım. Mehmet Ağa dehşete düştü. Ne yapmalıyım? Veteriner düşündü. Bu hastaları ayırmalısın. Kümeyi tamamen dezenfekte etmelisin. Sağlam olanlara ilaç vermeliyiz. Ama garanti yok. Belki hepsi ölür. O gün Mehmet Ağa çok üzgündü. Tavukları için çok emek vermişti. Yeni usulleri denemiş, para harcamış, vakit harcamıştı. Ama sonuç bu muydu? Akşam üzeri köyün ileri gelenleri yine toplandı. Mehmet Ağa onlara durumu anlattı. Muhtar İbrahim Efendi dediğini okudu. Ben dememiş miydim? Yeni usul, yeni yöntem. Hepsi palavra. Eski usul en iyisi. İmam Efendi daha yumuşak konuştu. Mehmet Ağa üzülme. Allah'ın bir hikmeti vardır. Belki bundan bir ders çıkaracaksın. Genç öğretmen Hasan Bey şöyle dedi. Aslında yöntem yanlış değil. Ama uygulamada hata olmuş olabilir.
Belki yetersiz bilgiyle yapınca sorun çıktı. Yaşlı Ali dede yine başını salladı. Benim dediğimi hiç dinlemedi kimse. Yeni ne varsa şeytandandır dedim. İşte gördünüz. Mehmet Ağa o geceden sonra bir karar verdi. Yeni usulü bırakacaktı. Hangi tavuklar yaşarsa onu da eski usule döndürecekti. Çünkü anlamıştı ki, her yenilik iyi değildi. Her değişim faydalı olmuyordu. Ertesi gün kümesin yeni usul bölümünü tamamen boşalttı. Hasta tavukları ayırdı, sağlam olanları eski usuldeki tavuklarla birleştirdi. Hazır yemi bıraktı, eski yemlere döndü. Kimyasalları, ilaçları bir kenara koydu. Günler geçtikçe tavuklar tekrar eski haline döndü. Avluda özgürce dolaşmaya, böcek aramaya, toprak banyosu yapmaya başladılar. Renklerini, neşelerini, hayat sevinçlerini yeniden kazandılar. Mehmet Ağa onları seyrederken içi rahatlıyordu. Evet, belki biraz daha az yumurta veriyorlardı. Ama mutluydular, sağlıklıydılar, doğaldılar. Bu, daha çok yumurtadan daha önemliydi. Köyde bu olay uzun süre konuşuldu. Mehmet Ağa'nın deneyi herkes için bir ders oldu. Muhtar İbrahim Efendi her fırsatta anlatırdı. Bakın, yenilik diye, ilerleme diye, bir şeyi körü körüne kabul edersek başımıza neler gelir? İmam Efendi Cuma hutbesinde şöyle söyledi. Kardeşlerim, ilim öğrenmek iyidir, yeni şeyler denemek de iyidir. Ama her şeyin bir ölçüsü olmalı. Geleneklerimizi, atalarımızın bilgeliğini de unutmamalıyız. Genç öğretmen Hasan Bey ders verirken çocuklara şunu anlattı. Çocuklar, bilim iyidir, teknoloji iyidir. Ama bunları akılla, dengeli kullanmalıyız. Her yeni şey körü körüne uygulanmamalı. Yaşlı Ali dede ise kahvede oturup şöyle derdi. İşte ben demiştim. Eski bilir, eski yapar. Gelin görün ki kimse dinlemedi. Aradan aylar geçti. Mehmet Ağa'nın tavukları tekrar eski sağlıklarına, eski verimlerine kavuştular. Belki de daha güzelleşmişlerdi. Köyde herkes yine onların güzelliğinden, sağlıklı görünüşlerinden bahsediyordu. Bir gün şehirli adam tekrar geldi. Mehmet Ağa'yı ziyaret etmek istedi. Mehmet Ağa onu soğuk karşıladı ama içeri aldı. Adam sordu. Mehmet Ağa, yeni usulleri nasıl buldunuz? Faydası oldu mu? Mehmet Ağa ona olanları anlattı. Hastalanmaları, ölümleri, sonunda eski usule dönüşü. Adam üzgün görünüyordu. Çok üzüldüm. Ama biliyorsunuz, her değişim zaman ister. Belki yeterince şans vermediniz. Mehmet Ağa başını salladı. Efendim, ben size kızmıyorum. Siz iyi niyetlisiniz. Ama şunu anladım ki, bize uygun olan bizim bildiğimiz. Biz köylüyüz, toprağın insanlarıyız. Bizim hayvanlarımız da öyle. Onları doğalarına uygun beslersek, mutlu olurlar. Şehir usulü, fabrika usulü bizim işimize yaramaz. Adam düşünceliydi. Belki haklısınız. Her yere aynı yöntem uygulanamaz belki. Her yerin kendine özgü koşulları vardır. Mehmet Ağa devam etti. Bakın efendim, ben ilime, bilime karşı değilim. Ama her ilim her yere uymaz. Bizim burada yüzyıllardır süregelen bilgiler var, bu bilgiler boşuna değil. Atalarımız deneme yanılma yoluyla en iyisini bulmuşlar. Biz onları dinlemeliyiz. Adam saygıyla dinliyordu. Mehmet Ağa, sizin sözleriniz çok değerli. Ben rapor yazarken bunları göz önünde bulunduracağım. Belki köylerde uygulama şeklini değiştiririz. Mehmet Ağa'nın yaşadıkları köyde yeni bir anlayışın doğmasına yol açtı. İnsanlar şunu anladılar, yenilik her zaman iyi değildir. Gelenek her zaman kötü değildir. Önemli olan, neyin neye, kimin kime uygun olduğunu anlamaktır. Köyün gençleri, artık yaşlıların sözlerini daha dikkatle dinlemeye başladılar. Yaşlılar da gençlerin yeni fikirlerine daha açık olmaya çalıştılar. Bir denge, bir uyum oluşmaya başladı. Mehmet Ağa bu olaydan sonra köyde daha çok saygı gördü. İnsanlar ona gelip nasihat soruyorlardı. O da her zaman şöyle derdi. Kardeşim, önce kendi durumunu iyi bil. Sonra başkalarının tecrübesinden faydalanmaya çalış. Ama körü körüne taklit etme. Akıl her şeyin başıdır. Köyde tavuk yetiştiren başkaları da Mehmet Ağa'nın tecrübesinden ders çıkardılar. Kimse artık yeni usullere koşmadı. Herkes kendi bildiği, kendi uyguladığı yöntemlere devam etti. Ve tavukları sağlıklı, mutlu yaşamaya devam etti. Mehmet Ağa bazen akşamları avluda otururken, tavuklarını seyrederken, derin düşüncelere dalardı. Şöyle düşünürdü. Tavuk bir hayvandır. Ama biz insanlar da sonuçta hayvandır.
Tavuğun doğal ortamda yaşamaktan mutlu olması gibi, biz de doğal yaşamdan mutlu oluruz. Ona olmadık şeyler yedirirsek, doğal olmayan şartlarda tutarsak, hastalanır. Biz de öyle. Bu düşünceler ona insanın da doğaya uygun yaşaması gerektiğini hatırlatırdı. Şehirlerde insanlar yapay ortamlarda, hızlı tempoda, stresli yaşıyorlardı. Belki de onlar da kendi yollarıyla hastalanıyorlardı. Köyde yaşam yavaş, sakin, doğal. Belki fakir oluruz, ama sağlıklıyız, huzurluyuz. Bu bir nimet. Ayşe Hanım kocasının bu düşüncelerini anlıyordu. Haklısın kocacığım. Allah bizi köyde yarattı, köyde yaşatalım. Şükür edelim. Bahar geldi. Tavuklar yeniden canlandı, daha çok yumurta vermeye başladılar. Civcivler kuluçkadan çıktı, avlu sarı tüylü sevimli yavrularla doldu. Hayat yeniden başladı, döngü devam etti. Yaz geldi. Tavuklar sıcaktan bunaldı, gölgelerde dinlendiler. Mehmet Ağa onlara bol su verdi, serinlik sağladı. Herkes yaz işlerine koyuldu, ekini biçtiler, harmanı vurdular. Sonbahar geldi. Hava serinledi, toprak yeniden işlenmeye başladı. Tavuklar sonbaharın bereketinden nasiplerini aldılar, meyvelerin dökülenlerini, taneleri yediler. Kış geldi. Soğuk bastırdı. Mehmet Ağa kümesi iyice sıkı tuttu, soğuğa karşı tedbir aldı. Tavuklar kışı atlatmak için tüylerini kabartarak, birbirine sokularak ısınmaya çalıştılar. Ve böylece mevsimler geçip gitti. Hayat kendi akışında devam etti. Aradan yıllar geçti. Mehmet Ağa yaşlandı, saçları beyazladı, sakalı uzadı. Ama tavuklarına olan sevgisi hiç eksilmedi. Her sabah yine onları selamlar, onlarla konuşur, onları seyrederdi. Bir gün torunu küçük Ali yanına geldi. Tavukları göstererek sordu. Dede, bu tavuklar neden bu kadar güzel? Mehmet Ağa torununu kucağına aldı, gülümsedi. Evladım, çünkü biz onlara sevgiyle, özenle bakıyoruz. Onları doğal haliyle bırakıyoruz. Olmadık şeyler yedirmiyoruz, zorlamıyoruz. İşte bu yüzden güzeller. Küçük Ali merakla dinliyordu. Peki dede, bana da öyle bakıyor musun? Mehmet Ağa torununun başını okşadı. Elbette evladım, sen de bir canlısın. Seni de doğal haliyle büyütmeliyiz. Sana doğru değerleri, doğru alışkanlıkları öğretmeliyiz. Seni zorlamadan, sevgiyle yetiştirmeliyiz. İşte o zaman sen de sağlıklı, mutlu bir insan olursun. Küçük Ali anlamıştı. Demek ki tavukların bize öğreteceği şeyler var. Mehmet Ağa başını salladı. Elbette evladım, her canlı bize bir şey öğretir. Önemli olan, gözümüzü açık tutmak, öğrenmeye hazır olmak. Güneş batıyordu. Tavuklar kümeslerine çekilmeye başlamıştı. Horoz son bir kez öttü, sonra o da tünekine çıktı. Civcivler analarının kanatları altına girdiler. Hava kararmaya başlamıştı. Mehmet Ağa torunuyla birlikte eve dönerken, köyün üzerine huzur çökmüştü. Her şey yerli yerindeydi. Hayat devam ediyordu, olması gerektiği gibi, doğal akışında. Ve böylece Mehmet Ağa'nın tavuklarının hikayesi sona erdi. Ama bu hikayenin verdiği dersler hala ortalıktaydı. Köyde herkes, her yenilik karşısında, her değişim teklifinde, Mehmet Ağa'nın tavuklarını hatırlardı. Bazı şeyler eskidir ama değerlidir. Bazı şeyler yenidir ama zararlıdır. Önemli olan, hangisinin neye yaradığını, hangisinin kime uyduğunu anlamaktır. Akıl, bilgelik, deneyim ve doğaya saygı işte bunlar insanı doğru yola götürür. Mehmet Ağa'nın tavukları bugün de köyde yaşamaya devam ediyor. Nesiller değişiyor ama tavuklar hep aynı şekilde, doğal, sağlıklı, mutlu yaşıyorlar. Ve onlara bakan her insan, hayatın basit ama derin derslerini öğreniyor. Son